İnançlarınızdan ve ailenizden sizi koparacak her şeyden uzak durmanız lazım. Çok iyi tavsiye. Wireless'la bağlı olan hiçbir cihazın yakın bir yerde olmadığı bir yere gidip ailece birbirinize bir şifre söyleyin. O kadar inandırıcı şekilde yapay zeka ile telefonlar gelip dolandırıcılık olmaya başlayacak ki. O yüzden de dijitalde hiçbir şekilde erişim olmayan bir yerde yapın. 2030 deyip duruyorlar ya, millete de masal geliyor hani 2030 ha falan diyorlar. Kahvedeki amca muamelesi görüyoruz bunları söylediğimiz için. Ama Dünyayı yeni bir düzene sokmak için inanılmaz avantajlı bir döneme girmiş oldular. Karanlık taraftakiler değil. Ama insanların da eli armut toplamayacak. Bu sistemin sahibi olan o kadar büyüleyici bir denge oluşturmuş ki Neptün ve Satürn'ün Koç'ta ilk derecelerinde bir araya geldiği tüm zamanlarda Türkler dünya sahnesinde en öne çıkmışlar. yani bu karanlığı Türkler mi yenecek? Bence öyle. Hadi inşallah. İki seçenek çıkacak insanların önüne bence. Ve birileriyle beraber arazi alıp bir hayat Daha alanı komün bir oluşturmak yaşam daha öneriyorsun esasında. Evet ya, özgür olmayı seçenlere. İşte 2028, 2029, 30 buralarda artık iyice coşacakları için Şu an hareket büyük etmek şehirde lazım. alınacak bir evin bir anlamı kalmayacak mı? Bence yok. Arazi alın onun yerine. Efendim merhabalar. Gördüğünüz üzere yanımda çok ama çok sevdiğiniz bir isim var. Kendisi astrolog ama aynı zamanda yazılım mühendisi. Ben hep diyorum ki onun matematik kafasıyla astroloji birleştiği zaman ortaya da İris'cim muazzam öngörüler çıkıyor. Hoş geldin İris Gizem Yücel bizimle. Hoş bulduk. Mutluyum burada olduğum için. Bayağı da bir zaman Evet. oldu. Umarım özlemiştir beni. Özlüyorlar. takipçilerim. Seni kesinlikle özlediklerine yemin edebilirim. İris'cim şimdi bence şöyle başlayalım. 2026'nın kalanında ne bekliyor bizi? Tarihler, gökyüzü ne diyor? Hani ilk bu 3 ayı devirdik. Evet. Öyle Ama böyle. aslında 2026 yeni mi başlıyor? Bazıları öyle değerlendiriyor çünkü. O çok bilmiyorum alacalı bulacalı bir söz ya, işte yeni başlıyor fragman falan filan. Yo, gayet içindeyiz, film devam ediyor yani, hiç şey yok, daha film arasına da çıkmadık, böyle güzel güzel akıyor artık, ne diyeyim, deliliğe vuruyorum ben de, biliyorum yani. Şimdi en çok sorulan şeyleri düşünüyorum ben yorumlarda. İnsanlar en fazla kıtlıkla ilgili şeyi soruyorlar, yani kıtlık olacak mı, ne yapacağız? Evet, belirli bölgelerdekiler için suyla ilgili, işte petrolle ilgili kısıtlılıklar olabilir. Fakat asıl bahsettikleri tarzda kıtlık, yani yemeden, içmeden, uzak kalmak, hiçbir şeye ulaşamamak falan. Bunları 2028'de Satürn Boğa'ya geldiğinde konuşalım diyeyim ben. Ayak seslerini hissedeceğiz ama. Şimdilik yani bölgesel olarak olaylar, ama asıl ya böyle şeyleri gerçekten konuşur hale geldiğimiz günler 2028'de Satürn'ün Boğa'ya geçişi değil. O zaman ben hemen kendi adıma merak ettiğim bir şeyi sorayım. Savaşla beraber Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, bir enerji kısıtlaması söz konusu olacak mı? Ya da pandemide olduğu gibi biz bir kapanmayla o enerjiyi sınırlı tüketeceğimiz için bizi yine bir eve kapatma durumları söz konusu mu? Eve kapanma gibi bir şey görmüyorum. Bu da diğer bir soru aslında. Şeyi soruyorlar çok, çünkü hani bir takım hastalıklar hortladı. Evet, evet. İngiltere'deki menenjiti söylemiştik mesela. İngiltere için hayırlı bir döneme girmiyoruz diye söylemiştik. Mesela onda da yani o tür bir şeyden dolayı Türkiye'nin kapandığını düşünmek ya da dünyada bir yerlerde bir yerlerin kapatıldığını düşünmek çok olası görünmüyor şu anda. Onlar da daha sonranın hikayeleri. Şu anda değil. Savaş yayılıyor ve devam ediyor mu? Savaşta da şöyle bir tuhaf bir ritim var. Sanki şimdi bu Nisan'ın etkileriyle sanki bir anlaşma yapıldı gibi davranılacak. Yine Grönland konuları açılıyor. Trump bu iki tarafta da diyecek ki işte biz anlaşma sağladık, biz barış sağladık vesaire. Çin bu sefer müdahale edecek, ama müdahale etmesi ya barışın bir şey olmaz vesaire vesaire gibi. Bence kendi zaman kazanmak için yaptığı bir şey bu arada. Fakat geçici bunlar. Ya bu savaş bitmez, ama bu savaşla ilgili şeylerde ben astrolojik olarak bu konulardan bahsetsem de asıl meseleyi bence en güzel şekilde anlatacak olan, yani çünkü vazgeçmeyecek olmaları gerçeği, İsrail'in bu mevzudan vazgeçmeyecek olması gerçeğini en iyi bir ilahiyatçı anlatır. Bence ben
buradan seslenmiş olayım. Bu işi düzgün bir şekilde anlatabilecek birkaç tane ilahiyatçı olduğunu tahmin ediyorum. Buraya gelip anlatırlarsa hepimiz daha çok bilgileniriz diye düşünüyorum. Ama şu da gözümüzün önünde bir gerçek değil mi? Denediler ama yenemediler ve başaramadılar. Zaten şöyle bir şey. Şimdi bu savaşın kazananı yok. Onu bir şey yapalım. Sanki hani böyle işte İran kazanır ya da İsrail. Çok soruyorlar çünkü diyor ki hangisi kazanacak? Bu işin kazananı yok. Hani iki tarafta kendini tüketene kadar bir şekilde bu işin devam edeceğini düşünüyoruz biz. Ve böyle bitti. Hadi barış sağladılar falan filan. Bunu unutsun insanlar. İki tarafta inatçı. Herkesin gözden kaçırdığını, herkesin dediğim yani çoğu kişinin gözden kaçırdığını düşündüğüm bir durum var. İran'ın buradaki durumunu sadece bir savunma, bir hayatta kalma durumu gibi, refleksi gibi düşünüyorlar ama aslında cihat ilan ettiler onlar. Çünkü liderleri öldü. Bence ölmeyi tercih etti bu arada. Haritasına baktığımız zaman biz onu görüyoruz. Yani adam bu işin cihata gitmesi için kendini kurban verdi. Feda etti. Evet. Onun için şimdi kapanmalarla ilgili şeyden bahsettik de bu Nisan'da Koç artışı var. Yani Koç'un enerjisi çok fazla. Çok fazla gezegen orada birikiyor. Stelyum dedikleri işte teknik olarak. Bu toplumsal hareketleri ve ülkeler arası gerilimi arttıracak. Çünkü bunun karşısında terazi var ve terazi diplomasi anlattığı için burada siz hepiniz bir ben tek durumu oluşmuş oluyor Koç bu kadar çok arttığında. Çünkü potansiyel olarak toplu katliam, canlı bombalar ve patlamalarla ilgili potansiyelleri çok arttırıyor. Koç'taki bu birikme ve yakın bir zamandan bahsediyorum aslında. Nisan. Evet. Biraz böyle sıkıntılı bir ay gibi duruyor Diyorum Nisan. ya hani hep böyle bende bir sinir bozucu bir gülümseme var ya onun kaynağı artık bunları göre göre Tabii. bence bir şey oluşuyor insanda bir değişik bir durum oluşuyor yani. Çünkü hani güzel bir şeyler görmek için bakıyoruz. Ya peki bana şunun cevabını versene. Gayet güzel, mutlu hayatlar sürüyorduk. Sonra dünyaya bir şey oldu. 2020. Bu baş aşağıya gidiş başladı. Ne oldu? O da şu. 2020'nin sonunda ve 2021'in başında bir dönem var. Bu dönemde büyük sabit kıran oluştu aslında. Plüton, Satürn ve Jüpiter üçü bir araya geldiler bir kavuşumla yeni bir dönem başlattılar. Şimdi bunun aynısı bir de bir büyük pencerede bir şeye bakalım. Hani bu 2030 deyip duruyorlar ya millete de masal geliyor hani 2030 ha falan diyorlar. Kahvedeki amca muamelesi görüyoruz bunları söylediğimiz için. Ama aslında Kronos ve Hades diye iki tane vatandaşımız var. Biz çünkü hep konuştuğumuz gezegenler hep aynı aslında. Biz burada bu kadar böyle çok spesifik öngörülerde bulunmamızı sağlayan başka göksel cisimleri de kullanıyoruz. En azından gök ruhu olarak yapıyoruz yani. Şimdi burada şöyle bir şey var. Özellikle 2031'den bahsediyorlar. Çünkü ABD'nin yeni döneminin başlatılması lazım. Çok kutuplu dünyaya geçilirken bir sistemin oluşması için. Burada İstanbul'la ilgili bir durum oluşuyor. Çünkü Hades ve Kronos'un bir önceki kavuşumunda İstanbul Müslümanlar tarafından sarılıyor. O kadar eski bir zamanda bir araya geldiler. Bunlar çok yavaş hareket ediyor. Onun için bireysel haritada çok spesifik şeyleri görmek için kullanmamızla beraber mesela Epstein'in korkunç bir varlık olmasını anlamamızı sağlamasına rağmen genel olarak normal hayatımızda çok da baktığımız bir şey değil. Çok spesifik bir şey olması lazım. Önceki döngüde Müslümanlar İstanbul'u sarıyorlar ama başaramıyorlar. Biliniyor yani. Sonra Hazreti Muhammed diyor İstanbul'u alan ne kutlu bir insandır diye. Bizans kaybetmiyor yani. İzlanda keşfediliyor. Şimdi bunların döngülerini yaşıyoruz ya tuhaf değil mi? İngilizler birleşiyor. Şimdiki bütün yıldaki önemli göksel olaylarda hep şunu görüyoruz. İngiltere'den önemli yani değer kazandıran insanların çıkışları ve değersiz olanları almak zorunda kalmaları. Yani insana değer biçme haddinden dolayı söylemiyorum yani. Bir olan üzerinden. Nitelik olarak bir şeyler kazandırması anlamında söylüyorum. Hani vergi kazandırmak, işte entelektüellik kazandırmak falan filan gibi şeylerde zayıflığa gitmesi. Bir de ilginç bir şey daha var. İlk Avrupa Birliği kuruluşu o.
o tarih. Kronos'la Hades'in birleşimi. 2020'de dünyaya ne oldu dedim ya ben. Hı hı. Benzer bir gökyüzü açısı mı vardı 2020'de? Bu dediğim ta 600'ler. Hmm. 2020'de de daha önce bunun olduğu zaman Babil Kulesi'nin yıkılması. Hmm. İki olay yakın zamanlarda bir araya gelmiş oldu. Yani dünyayı yeni bir düzene sokmak için inanılmaz avantajlı bir döneme girmiş oldular. Karanlık taraftakiler değil. Ama insanların da eli armut toplamayacak. Çünkü bu sistemin sahibi olan o kadar büyüleyici bir denge oluşturmuş ki. Neptün ve Satürn'ün 0 derecede Koç'ta bir araya geldiği, ilk derecelerinde bir araya geldiği tüm zamanlarda Türkler dünya sahnesinde en öne çıkmışlar. Ve şimdi bir zamanlar ben de duyduğumda ya bunlar anlatıyor çok fantastik ama işte hani Türk olduğumuz için hoşumuza mı gidiyor acaba falan diye düşündüğüm şeylerin bir astrolojik karşılığı olduğunu anlamaya başladım ben de. Mesela? Şöyle, bu kavuşumlarda tarih boyunca baktığımızda bir kavimler göçü etkimiz var bizim Türklerin. Ama orada bir fark var bizim düşündüğümüz. Şimdi bize ne öğretildi okullarda? Dediler ki 1071 işte geldik, selamünaleyküm, aleykümselam, geldik Anadolu'ya, buralara vardık, Bozkırlar'da falan filan. Böyle bir şeyin olmadığı ve bunun ısrarlı bir şekilde saklandığı, işte Göbekli Tepe'nin üstünü örtüyorlar, oraları buraları açtırmıyorlar falan filan, bir sürü olaylar oluyor ya. İşte biz zaten burada vardık bir kısmımız. Bir kısmı da öteki taraftan, daha doğudan geldiler, Asya'dan. Kavimler göçüne etki ettik. Yani dünyaya iyi bir kültürün yayılmasını Şekil sağladık. verdik. Aynen öyle. Göktürkler, Orhun kitabeleri. Orhun kitabeleri çok önemli bir eser. Bu arada Hazreti Muhammed'in doğuşu da bu döngüdedir. Hep Türkler için değerli. Çünkü yine bahsedilmeyen, ısrarla üstü kapatılan bir şey daha var. Tamam, Müslümanlar belki okulda anlatıldığı gibi işte Türkler çok çabuk ikna olmuş olmayabilirler. Talas Savaşı vesaire. Fakat sonrasında Abbasi dönemi yine bu döngüye geliyor. Abbasi döneminde bir kütüphane kuruyorlar Bağdat'a. Ve bu Bağdat'ta nasıl daha önceden İskenderiye'de astroloji, şimdi biz kıvranıyoruz burada işte toplamaya çalışıyoruz. Onlar zaten biliyorlar. Çünkü bizimle şimdi dalga geçiyor, diyorlar ki işte ya atıyorsunuz tutuyorsunuz bu Uranüs'ü, Plüton'u, Neptün'ü. Ama gezegen bize ne zaman yapsın bildin diyorlar. Hani 1800'lerde 1900'lerde bulundu bunlar falan filan diye anlatılıyor. Halbuki oradaki bilgiye ulaştığın zaman yani kalanlardan onlar biliyorlarmış onu. Yani oraların yıkılmış olması bizim problemimiz. Biz şimdi bilmediğimiz şeyleri toplamaya çalışıyoruz. Aynı şekilde bu Bağdat Kütüphanesi'nde de Türkler aslında İslamiyet'in kayıp aydınlanma dönemini yaşatıyorlar. Yani bizim için avantajlı bir dönem. Tamam. Yani bir saniye. Var ama. Karanlıkları hayır şunu anlamaya çalışıyorum. Şu anki bu karanlığın üzerine çökecek aydınlık Türkler mi? Bence Doğru mu öyle. anlıyorum? Evet. Ama bunu vallahi ırkçı böyle hamasetle söylemiyor. Ben eminim yani. Yok yani evet. Yani 70 milletten arkadaşım var. Zaten çok uzun yıllar yurt dışındaydım. Hiç öyle bir biziz falan, biz iyiyiz, üstünüz falan filan hiç öyle bir şeyim yoktur. Ama böyle görünüyor. Başka milletler, inşallah başka milletler için de olsun. Bunun kafanda astrolojik olarak bir tarihi gördüğün, şu dönemde hareket Biz o dönemin içindeyiz. İçindeyiz. Işte. Yani bu karanlığı Türkler mi yenecek? Bence öyle. Hadi inşallah. İnşallah. Yani yavaş yavaş da insanların uyanacaklarını düşünüyorum. Bu zaten bence kişisel olarak insanlarda da bir farkındalık var. Yani çok canı sıkkın ya şu anda bu milletin. Evet. Her anlamda. Evet. Eskiler der ya sıkı can iyidir çıkmaz diye. Belki de bu kadar çok sıkıştırılıyoruz ki bir şeylere uyanalım diye. Kim bilir diye düşünüyorum. Olumsuz bakamıyorum ben artık. Şöyle, beni de olumsuza sevk etmeyen tek şey halkların uyanışı. O artık eskisi gibi kitabi ezber bilgiyle hareket etmiyor. Evet, günün sonunda elimizden bir şey gelmiyor ama dünya insanları o karanlığın ne yapmaya çalıştığını artık çok farkında Iris. Eskiden bunu daha zor anlatıyorduk diye düşünüyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Yok kesinlikle işte ben kendimi de eleştiriyorum ya.
Çünkü bizim Gökbilgi ekibinde de söyleyenler vardı. İşte sizin kanalda da mesela dinliyorum. Ama yine de kafamda bir yerde ya bunlar çok fantastik değil mi falan diye düşünüyordum. Ama işte o mühendis olmanın defosu bence. Kabul Hı hı. edemiyorum çünkü Daha hani bir matematik bakıyor. ölçülebilir bir şey yok ki ortada. Fakat şunu söyleyeyim Olmaz şimdi. dediğimiz her şey oldu be. Vallahi billahi İğresi. öyle ya. Daha da öyle de. Şimdi 2029 Ekim'den 2031'e kadarki dönemde çok önemli açılar var ve bunlar yeni dünya düzeni dedikleri fenalık için çok uygun açılar oluşturacak. 2020'den beri bahsediyoruz ya, buradaki aşamalardan bir bahsedelim diye burayı toparladım. Neleri zapt ettiler? Aile ve aşk ilişkileri, Zapt ettiler. Aynen. beden, giysiler, Aynen. yiyecekler. Bunların hepsi sentetik hale geliyor. Kesinlikle. Hızla. Sağlık ve dijital takibin merkezileşmesi. Bu çıkan hastalıkların hiçbiri doğal yollardan bu ülkelerin haritalarında görünmüyor. Yok menenjit çıkmış, yok ABD'de bilmem ne çıkmış, bilmem nerede şu hortlamış falan filan. Hiçbiri normal akışın içinde değil. Bunlar belli ki kaderle oynama yolunda gidiyorlar. Bir de şunu artık ikna olmaya başladım. Ya hapis kalacağız bu sistemin içinde ki ona ihtimal vermiyorum pek, ya da bu sistem resetlenecek. Hani söyleyenler oluyor ya, işte bu olmazsa sistem resetleniyor, işte boyut atlanıyor vesaire. Benim oralara aklım ermiyor ama belli ki öyle bir şeyler olur diye düşünüyorum. Şimdi burada bir şey söyleme ihtiyacı hissediyorum. Hep herkes şunu söylüyor, diyor ki işte üst akıl üst akıl, bir laf bulunmuş, Evet. çok da havalı. Ya bu üst akıl karar veriyor, bizim zaten yapacağımız bir şey yok demek çok tehlikeli gerçekten. Yani bunun da bir kurgu olarak etrafa böyle verildiğini düşünüyorum. Çünkü aslan güçlüleri anlatır astrolojik olarak. Güçlü bütün yani dünyada teknolojik olarak, politik olarak, şöhret olarak gücü elinde tutan insanlar. Kova ise halka anlatır. Şimdi iki önemli parametre var burada. Bir, 2020 yılında biz bunları yaşamaya başladığımızda aynı zamanda Aslan'da kraliyeti temsil eden yıldız Regulus Başak'a geçti. Yani halka daha uygun bir burca geçti. Ve biz bir kova dönemine daha yeni girdik. Yani yıllardır anlatıyorlar kova çağı, daha yeni girdik ona. Bu halk için avantajlı bir döneme girdiğimizi gösteriyor. Alt edebiliriz yani karanlığı. Ben eminim ya. İnşallah. Dileğimiz, gönlümüz o. Biz de bu bazen çok fantastik bile gelebilecek senaryoları anlattığımızda da insanlar şey zannediyor, hani çözümümüz yokmuş gibi. Sana da sıklıkla bunları anlatırken geliyordur. İris Gizem Yücel, önerin ne? Nasıl hayatta kalırız? Onun için de bir şeyler düşündüm. Şimdi iki seçenek çıkacak insanların önüne bence. Birinci seçenek gayet konforlusun. İşte bir takım kitaplarda falan da vardır ya, bu Cesur Yeni Dünya falan. Herkes mutlu, takılıyor herkes vesaire. Bir bu tarafta olmak var. Bir de şu günün hırslarından bir kafayı böyle kaldırıp bir etrafa gerçekten bakıp kendinizle aynı fikirde olduğunuz insanlarla fiziksel mesafeleri ortadan kaldıracak bir ortam oluşturmak. Güzel. Nedir? Hadi gel köyümüze geri dönelim gibi bir şey yani. Tamam, dönemiyorsanız bile, çünkü artık zaten bu sene de gayrimenkulle ilgili Türkiye'de de ayarlamalar yapacaklar. Ben diğer ülkelerdeki gayrimenkullerde neler olacak diye bakmadım bu arada. Hani yurt dışındaki Türkler Kolaylaşacak mı ev bakmayın, sahibi olmak? Daha mı zorlaşacak? zorlaşacağını düşünüyorum. Aldınız. Bak buradan hemen ipucunu çektim. Evet. Hem öyle ama bir yandan da bir arazi alıp ve birileriyle beraber arazi alıp bir hayat Daha alanı komün bir oluşturmak yaşam daha öneriyorsun esasında. Evet ya, özgür olmayı seçenlere. Ben o taraftayım şahsen. Yani teknolojik taraftan vazgeçebilirim. İşim gücümün dışında bakarak. Belki de çok fazla işin içinde olduğum için vazgeçebileceğim bir şey olarak düşünüyorum. Ama özgür tarafa geçerseniz yapmanız gereken şeyler hem yiyecek anlamında hem de tıbbi anlamda bitkilerin gerçek etkilerini öğrenmek gerekiyor. Ve bunlar insanların gayet rahat internetten şu anki şartlarda öğrenebilecekleri şeyler. Hayatta kalma becerilerimizi arttıran Geliştirmek lazım. bir takım eğitimlerse bu eğitim, katılmak, öğrenmek gerekiyor. Evet.
Bu işte ekip biçmek olabilir. Sağlıkla ilgili bilgiler olabilir. Zaten diyor komün bir yaşam hayal edin ve siz alamıyorsanız, gücünüz yetmiyorsa ortaklaşa böyle kooperatif usulü bir Evet. arazi alabilirsin. Bugünler yakın mı ya İris? Bunlar çok yakın, evet. Ne diyorsun? İşte 2028, 2029, 30 buralarda artık iyice coşacakları için Şu an hareket büyük etmek şehirde lazım. alınacak bir evin bir anlamı kalmayacak mı? Çok Bence mu yok. iddialı bir soru? Bence yok. Arazi alın onun yerine. Çünkü bu yılı biz Gökruh olarak dedik ki meteorolojik manipülasyon yılı ilan ediyoruz dedik. Tam da öyle oluyor. Evet. Yılın başında söylediğiniz. Her sene bir şey, bu bir şey yılı diyoruz mesela. En çılgın öngörümüz oluyor. Bu da bu yıl böyle bir yıl. Mesela Dubai'de o denedikleri meteorolojik bir manipülasyon mu? Hem öyle hem de mesela şu anda İstanbul'da çok yağmur yağıyor. ya. Çok. Yani çok, Hayatın olağan akışına aykırı. Yağmur iyidir. evet, Aman ama kuraklık yaşamayalım, barajlarımız dolsun. Ama hiç görmediğimiz kadar uzun sürdü ve ben Mart sonunda İstanbul'u hiç böyle bilmiyorum yani. şimdi benim normalde oldukça sol beyinli ve zekasını çok beğendiğim bir arkadaşım. Geçenlerde böyle otururken artık hepimiz kahvedeki amcalara döndük çünkü. Anlamaya çalışıyoruz olan bir Şöyle bir şey dedi. Bizim bulutlarımızı çalıyorlar bence dedi. Evet, %100 çalıyorlar. Rusya'da daha önce denediler, yaptılar bunu. Kuraklığa sebebiyet verdiler. Bunlar da komplo teorisiydi ama gerçek. Evet ve ben yani şimdi eski ben bu olaylar olmadan önce buna gülerdim de ha çalıyorlar falan. Şimdi diyorum ki evet ya bu sene meteorolojik manipülasyon yılı dedim mesela arkadaşıma. Bir yazılım mühendisi olarak zaten dünyanın 2026'da bu teknolojiye ulaşmış olması gerekmiyor mu? Mantığında hani böyle söylemeli diye düşünüyorum. Öyle teknolojiler vardır ki bilmediğimiz Ya evet ya da ama bildiğimiz. hani böyle çok değişik bir kıskacın içindeyim ben şahsi olarak. Çünkü bir yandan mesela İstanbul depremi çok saygı duyduğumuz, sevdiğimiz insanlar çıkıyorlar diyorlar ki ya öyle bir hat yok diyor mesela. Fay yok. Hmm. Evet. Yani, Şener Üşümezsoy mesela. Ay çok adını unuttuğum için çok utandım. Evet. Sonra bir başkası diyor ki hayır felaket olacak. Şimdi ama Şener Üşümezsoy ne dediyse oluyor ya bir yandan. Evet. Tamam, çok saygı duyuyoruz hocamıza. Şimdi ben deprem görüyoruz biz 2028 ve 2029'da 2 tane tehlikeli zaman görüyoruz İstanbul'da. Sonra düşünüyorum diyorum ki ya fay olmasına yani canlı ve büyük bir fay olmasına gerek yok ki. Çünkü ya madem öyle neden 99 depremi sırasında İstanbul Boğazı'na Epstein'in gemisi geldi? Niye Lolita Express diye bir şey var? Çocukları alıp götürdüler Evet. demek ki. Götürdüler. Şimdi bugünlerden bakınca bu dosyalar açıldıkça daha net anlıyoruz. 6 Şubat depreminde hatırla yalvardık çocuklara sahip çıkın ne olur. Çocukları bilhassa koruyun diye benim yayınlarım var arşivde geçmişte 6 Şubat'ta. Çünkü 99 hafızamız var ve bize olanları hatırlatıyor. Yani sen diyorsun ki fay olmasına gerek yok. Bir deprem tetiklemek istediklerinde bunu da yapabilecek teknolojileri var. Doğru mu? Bence o olma ihtimali var ya. Biliyor muyum? O öyle bir merkezde çalışmadım. Bunu bilmiyorum Evet. şimdi benim. Hani bir yandan da bir akademisyen kimliğim olduğu için Evet. vardır diyebilmem için emin Tabii olmam görmen lazım. lazım. Ama gerçek bilgiye de ulaşmak mümkün değil. Mesela yakın bir zamanda bize takipçiler çok şey gönderiyor mesela. Bakın bu söylediğiniz gerçekleşti diye haber linkleri atıyor. Haber merkezi gibi olduk zaten. CIA'nin belgeleri sızdı. Gerçekten hava manipülasyonu yaptıklarına dair belge. Şimdi ben bunu teyit edemedim ya paylaşamıyorum mesela bizim Tabii. hesaplarda diyemiyorum yani. Çünkü Ama bilmiyoruz için ki. biliyor ki yapıyorlar değil mi? Evet. Öyle bir açmazdasın. İşte ben hayatı bir açmaz olarak yaşıyorum şu aralar gerçekten. İris hatta dün izlediğim bir video diyor ki dikkat edin diyor hava sahaları şu an kapalı olduğu için ülkemiz yağmur görmeye başladı diyor. Savaş sebebiyle hava sahaları kapalı ya diyor ki o manipülasyonu şu an yapamadıkları için Yapamıyorlar. yağmur yağıyor diyor. Olabilir mi? Ben çok olası görüyorum. İşte ben de görüyorum artık. Bayağı önemli bir şey. Tamam. Bütün telefonların, cihazların yani Bluetooth'la, wireless'la bağlı olan hiçbir cihazın yakın bir yerde olmadığı bir yere gidip ailece birbirinize bir şifre söyleyin. Çocuklarınıza da.
Çünkü buradan tek çıkış olarak aklımıza gelen şey bu bizim. Yani oturup böyle bazen tuhaf tuhaf şeyleri ediyorum kendime. Bir şifre. Çünkü şunu yapmaya başlayacaklar bir dahaki sene itibariyle. O kadar inandırıcı şekilde yapay zeka ile telefonlar gelip dolandırıcılık olmaya başlayacak ki. Arayacak ve diyecek ki işte anne çok zordayım, işte bilmem Çocuğun neredeyim. sesini taklit edecek. Birebir. O yüzden mi şifre belirleyelim? Evet. Sadece aile ve Evet. yakınların bildiği. O yüzden de dijitalde hiçbir şekilde erişim olmayan bir yerde yapın bunu. Hiçbir cihazın olmadığı bir yerde. Olmadığı yerde. Gidin ormana, işte etrafa da bakın ama baz istasyonu falan filan hiçbir şey olmayan. Orada artık fısıltıyla ne yapacaksanız bir şifre söyleyin birbirinize. Ve o şifreyi söylemediği sürece karşınızdaki insanın yapay zeka olduğunu anlarsınız. Ben seninle konuştuğumu zannedeceğim ama sen değilsin. Evet ve her şeyi söyleyebilecek. Neden? Çünkü hepimiz ciğer gibi internetteyiz zaten. O yüzden mesela ya benim çocuğum var, bilen yok. Bana diyorlar ki sen anne misin falan diye şaşıranlar oluyor. Evet ama ben onun Korumak zorunda. ufacık bir kenardan geçmesinden bile hemen oraları yok ediyorum falan. Asla olmamalı. Sesi bile olmamalı internette. Astroloji şu andaki haliyle ya benim de karşıma aslında çok şeyden çıkmıyor. YouTube'da pek öyle şeylere bakmadığım için başkasına hiç bakmam ben. Ne Türkçe kaynaklarda ne yabancı kaynaklarda. Ama tabii ara ara bir şey popüler oluyor falan. Karşıma çıkıyor, görüyorum. Çok fal ya. Çok. Yani tamam hadi eğlenelim koçlar şöyle boğalar böyle konuşalım eğlenelim ama yani gerçekten bu değil. kendinize iyilik yapmak ve dünyayı anlamak istiyorsanız ya da bizim gibi işte dertli olup da böyle gülmek istiyorsanız derdinizden fal olmayan astrolojiyi öğrenin. Yani biz Gökruh olarak buna şey diyoruz ya kozmik düzen yorumlayıcı. Bir tane Mars dersinde bile ki kesitini koyarım Instagram'a. Mars dersinde bile bir insandaki demir düşüklüğünü biz Mars'ın aldığı açıdan görebiliyoruz. Çünkü Mars demir, kırmızı gezegen, pas. Görüyorsun. Mesela ben sıfır bir bilgiye sahip olsam en temel astroloji bilgilerini ya İris Hanım ben öğrenmek istiyorum desem öğretiyor musunuz? Tabii. Müthiş. Öğrenmeniz lazım diyor ama fal olmayan astroloji diyor. Peki meslekler, AI, işte teknoloji, yapay zeka bunları üst üste koyduğumuzda şu an mesela genç olan birine ileride ne yapması ile ilgili ne önerirsin? Ya da biz halihazırda bir işimiz var, mesleğimiz var, bir şeyler yapıyoruz kendi çapımızda. Bir anlamı kalacak mı? Şimdi bir AI şirketi yakın bir zamanda bir grafik yayınladı. Ve dedi ki yönetim, finans, yazılım, matematiğin işin içine girdiği bütün işler, mimarlık, mühendislik, hukuk, sanat ve sosyal bilimler, satış ve ofis işleri bunlar dönüşüme gitmek zorunda. Çünkü burada şöyle bir şey var. Yapay zeka ile ilgili ki ben okullarda yapay zeka hocasıyım aynı zamanda akademik olarak. Yapay zekanın özelliği şu. Tekrar eden ve içinde siyah kuğu olmayan. Siyah kuğu ne demek? Bütün kuğuların hepsinin beyaz olduğu düşünülürken bir gün bir yerde siyah bir kuğu görülüyor. Yani şunu görüyoruz biz diyoruz ki %100 olasılık diye bir şey yoktur. Her zaman bir yaratıcı dokunuşu vardır. Her zaman bir müdahale vardır. Bir siyah kuğu oluşabilir diyoruz. Buna da siyah kuğu deniyor. Çok da güzel bir kitaptır. İlgili olanlar okuyabilir. Ağır bir dili yok yani akademik bir dili yok kitabın. Siyah kuğu olmayan bir evren yok. Ama bu işler beşer tarafından tanımlanmış işler oldukları için bunlarda tekrar var ve sürpriz yok. Onun için buralara müdahalesi daha güçlü oluyor AI'ın. Onun için birçok yerde insanlar işte tesisatçı olursanız kurtulacaksınız diyor. Ama bu dar bir düşünce bence. Çünkü hayatta kalma becerilerine sahip olduğunda kendini garantiye alıyorsun. Tesisatçı olduğunda değil. Tesisatçılıkla ilgili fikir şuradan geliyor. Baby boomer dediğimiz vatandaşlar var ya. Yıllarını da söyleyeyim bunların. 1946 ile 1964 yılı arası doğanlar. Şimdi bunların hayatta en çok istedikleri şey, bunların çoğu mavi yakalı aslında iş tanımları itibariyle. Çünkü o zaman dünya öyle. Bunların en istediği şey X ve Y jenerasyonundaki çocuklarının üniversite mezunu olmasını istediler. Yani milyonlarca
altın bileziksiz insan saldılar ortalığa. Doğru. Bütün varlıklarıyla. Doğru. Bir şey öğretmediler bu insanlara. Şimdi onun için şu anda bir pazarda bir boşluk oluştu ve sanki şey gibi hani bunlara ihtiyaç var diye bir fikir Yani ne var. yapalım? Temel Ya da hayat, ne yapsınlar? temel hayat bilgilerinin dışında öğrendiğiniz her şeyin yanına yazılımı eklemek zorundasınız. Çünkü düz yazılımcı olursanız mavi yaka olacaksınız çok büyük olasılıkla. Bunu söylediğimde çok güzel linçlenmiştim ama laf oraya geldi sonunda. Peki. Yaratıcılık ve birkaç alanda birden uzman olmak. Çünkü doktor olduğun için işsiz kalmayacaksın. Eski sistem, yapay zekanın zaten bana söyleyebileceği şeyi söylediğinde işsiz kalacaksın aslında. Onun yerine ben buraya insan faktörü karşımdakini anlayabilecek şekilde baktığımda ki bunu en iyiler yapabilecek. Yani o kadar kalabalığa ihtiyaç olmayacak. Şu anda her yerde tıp fakültesi var mesela. İşsiz kalıyor insanlar tıp okuyup. Buralardan çıkması lazım kişilerin. Bir de kendi işinizi, şu andaki işinize şöyle bakmanız lazım. Tekrar edilebilir. Herhangi bir insanın gelip yapabileceği bir iş yapıyorsanız, yani işten ayrıldın, geldin ve yapabiliyor başka biri. Tehlike altındasın demektir. İleride yapmak istediğiniz şeyi hiç sürprizi yoksa, insan aklı gerekmeyen bir işse bu bir tehlikedir. İnsanın aklını farklı farklı alanlarda bakmak lazım. Şimdi normal ezberde ben Google'da çalıştığım dönemde o zamanlarki CEO ile hep beraber böyle bir akşam yemeği yenmişti. İşte bir 20 kişilik bir masa. Bir sebeple bir araya gelindi ve ben şey diye bir eleştiride bulunmuştum. Ya çok diplomaya bakıyorsunuz yani. Ortalamasına bakıyor, üniversitesine bakıyor, şunu yaptım, bunu yaptım. Ya herkes de bunu manipüle etmeye çalışıyor. Yani gerçek zeki insanlar bu sistemin içinde olamazlar bence dediğim zaman çok benim üstüm olan kişiler de çok garipsemişlerdi bunu ve böyle hani bayağı bir şey almıştım, uyarı almıştım bununla ilgili. Fakat Google açıklama yaptı bununla ilgili yakın bir zamanda. Biz artık diplomaya ve ortalamaya bakmıyoruz diye. Çünkü o kadar öncelendi ki akademik başarı. İnsanın insan olduğu unutuldu, başka becerileri olduğu unutuldu. Dediğin gibi o kuşağın çocukları sadece ve sadece üniversite başarısıyla hayatta kalır diye düşünüyordu. Olaylar o kadar tersine döndü ki üniversitenin falan bir anlamı kalmıyor yani. Doğru mu Kalmıyor, anlıyorum? aynen öyle. O yüzden de zaten okullarda öğretilen şeylerin de bir anlamı kalmıyor. Çünkü onların hepsi yapay zekanın içinde var. Var. Peki bir yazılım mühendisi olarak, yapay zeka dersi veren biri olarak seni en çok AI'da, yapay zekada korkutan şey ne? Korkutan demeyeyim, korkutmayanı söyleyeyim. Çünkü herkes korkudan bahsediyor ya. Bir deney var. Harry Harlow diye bir adam yapmış yıllar önce. Bir maymun bebeğe 2 tane anne veriyorlar. Biri metal anne ama süt verebiliyor. Biri peluş anne ama süt yok. Ne bekliyoruz tabii? Karnını doyuracak değil mi? Metal anneye gitsin. Evet. Aç kaldığı halde peluşa gidiyor. Niye? Çünkü memeliler ve insanlar yani sıcaklığa ve insan temasına ihtiyaç duyarlar. Ben şimdi bu bir dönem bir şey çıktı ya YouTube'da işte yapay zeka bir şey oturuyor. Millet de gitti karşısına oturdu güzel güzel sohbet ettiler. Ya ben ne yapayım onu yani? Niye ben onun karşısına oturayım ki? Şimdi bir ferda edebilir mi o? Edemez. Bunu gözden kaçırıyor insanlar. Yani kendi özüne bir sorsana. Hani panikliyorsun ya yapay zeka için. Bu paniğin de zamansal olarak bir planın içinde devreye sokulduğunu düşünüyorum ben. Bu da pompalanan bir korku o zaman. Öyle. Aslında insan yaratılmış olanın hiçbir zaman önüne geçemez gibi mi algılamalıyız? Evet. Elis mesela sen evladını uzak tutuyorsun bu dünyadan çünkü bizden daha çok içindesin biliyorsun. Yine de şu tarafları korkutucu değil mi yapay zekanın? İşte senin sesini, görüntünü taklit edebilmesi. Evet dolandırıcılık arttı da ama ileride daha büyük olaylara gebe değil mi? Bu bir kaos çıkartır mesela her şeyi yapabilirsin. Ne bileyim ben hissiyatları da olduğunu düşünüyorum yapay zekanın. Çünkü zafiyetlerimizi artık çok iyi biliyor. Bu anlamda hani korkutucu buluyorum ben. Bunun için de kitap öneriyorum. Yenilmez değil ama. Aynen öyle. Çünkü şimdi vatandaşı işten çıkarıyorlar. Şu anda Avrupa'da, Amerika'da olan şey. Çıkarıyor işten. Ondan sonra başka bir işe alıyor. Diyor ki yapay zekayı eğitir misin kendi işinle ilgili? Yani yine insana ihtiyaç var.
İnsan yine kendi kendine çelme takıyor aslında. Dan Ariely'nin kitapları var. İnsan zihniyle ilgili, yani öngörülebilirlikle ilgili şeyler anlatıyor. Biz bir aklı olduğunu, duyguları olduğunu düşünüyoruz. Çünkü duygular ölçülebilir şeyler. O yüzden pazarlama ve reklam dünyası var zaten. Ölçülebilir olmasa, duygulara hitap ederek insanları bir şeye ikna edemeyecek olsalar ya da politika işte. Zaten böyle bir bilim alanları olmazdı. Duygular ölçülebilir. Ona göre yönlendiriyorlar ama bütün bu algoritmaların arkasında biz onlara ne veriyorsak onlar var. Doğru. Onun için mesleğinizi seçerken hiç sürprizi olmayan ve tamamen mekanik bir iş seçmemeniz gerekiyor. Çünkü şunu söyleyeyim. 2035 itibariyle gökyüzünün durumuna bakalım. Çünkü şu aralar meslek ne yapayım diye düşünenlerin zamanı burası olmuş oluyor yaklaşık. Satürn 2028'de Boğa'ya geçtiğinde artık para kavramı tamamen değişmiş olacak. Zaten dijital, işte Türk lirasının da mesela değişeceğini düşünüyoruz biz bu anlamda. Dijitalleşeceğini düşünüyoruz. Dolarla ilgili de el kulağında bence açıklayacaklar. Çünkü doların da dönemi bitiyor bu arada. ABD haritası gibi. Neptün'ün Koç'tan çıkıp Boğa'ya geçmesine 4 yıl kalmış olacak. Bağlayacağım hepsini. Yani tüm günlük yaşamımızın değişmesine 4 yıl kalmış olacak 2035'te. Yani şu andaki yapısıyla hissettiğimiz işte günlük rutin budur dediğimiz şeylerin tamamen değişmesi. Uranüs yengeçe geçmiş olacak. Yani insanlar artık değerlerine göre bireysel puanlama alarak dünyanın istedikleri yerinde yaşayabilir veya çalışabilir olacaklar. Yani inanılmaz bir rekabet ve çok fazla avantaj olmuş olacak. Plüton Kova'da devam etmiş olacak. Yani teknoloji hayatımızı, bedenimizi, algılarımızı, duygularımızı tamamen değiştirecek. En büyük zenginliğimiz ne kalmış oluyor? Doğru insanlarla hareket etmek. Ben bir de daha değişik bir şey de söyleyeyim bunun üstüne. Bu şey yapıyorum gibi düşünülmesin. Yani bir din propagandası yapıyorum gibi düşünülmesin. İnançlarınızdan ve ailenizden sizi koparacak her şeyden uzak durmanız lazım. Çok iyi tavsiye. Çünkü şu an sistem tamamen bedeninden nefret etmen için bütün moda dünyası bunu oynuyor. Moda ve estetik dünyası. Ve bir çirkinlik pompalıyorlar, farkında mısın? En çirkin ayakkabılar, en çirkin kıyafetler. İşte sarı bir poşet alıyor, dünyanın parasına onu satıyor ve alıyor bunu insanlar. Evet. Tuhaflık. Aynen. Bu iyi bir şeymiş gibi. Evet. Çocuğun erken yaşta aileden bağımsız hale gelmesi. Mesela işte aileden gitmelisin, özgür olmalısın vesaire diye. Bu da ailelerin maddi olarak kalkınmasını engelliyor. Çünkü herkes ayrı ayrı evler açıyorlar onun için. Ve inanç. Yani inanmaktan vazgeçtiğin anda yapayalnız kalıyorsun. İnsan beyni inanmanın dışına çok çıkamıyor. İnanmayan bile inanıyor aslında. İnanmamaya inanıyor yani. Doğru. Bir şey değişmiyor yine. Onun için bunlardan koparmaya çalışıyorlar. Uranüs yengeç dönemi geldi, yani 2035 döneminde de bunlardan kopmamış olmak gerekiyor diyeyim. 6 ayda falan bir yayın yapıyoruz ama öyle bir yayın oluyor ki işte ancak hazmediyoruz ki 6 ay geçsin bir daha yapalım diye. İris, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Ne güzel aydınlandık sayende yine. Estağfurullah. Yine Beraber yeniden bekleriz. bir şeyler yaptık. Seninkileri de selam edelim. Gök ruhçulara. Gökbilgeler, evet. Tekrar teşekkür ederiz. İzlediğiniz için de hep olduğu gibi size teşekkür ediyoruz. Bence bu videoyu yakınlarınıza, arkadaşlarınıza, sevdiklerinize, ailenizin bir ferdine atın. Çünkü bu bilgilenmeye ihtiyacımız var. Hoşça kalın. Görüşürüz.